Arkadaşlar hoş geldiniz. İyi hafta sonları diliyorum hepinize. Bugünkü analizimizde kripto para pazarına bakacağız. Total Coin Market toplam kaç trilyon dolara kadar daha yükselme yapacak? Altcoin Market kaç milyar dolarlık bir hedef önünde var? Bitcoin'de bir günde oluşan 5000 dolarlık bir düşüş vardı veya bir günde oluşan 5000 dolarlık bir hareket vardı. Bu hareketin sebebi nedir? Ve de Bitcoin'de hedef 50 bin dolar mı? 50 bin dolar psikolojik bir sınır mı? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Buyurun gelin birlikte bakalım. Arkadaşlar öncelikle Bitcoin dominansına bakacağım sizlerle birlikte. Bitcoin dominansı nedir? Ondan bahsedeyim. Arkadaşlar Bitcoin dominansı Bitcoin'in pazar hakimiyetini gösterir. Yani şu anda 70 olarak gördüğümüz şuradaki Bitcoin dominansı toplam totaldeki bulunan coin pazarındaki paranın %70'i Bitcoin'de demektir arkadaşlar. Şu anda bu yakın süreçte Bitcoin dominansı en yüksek 72-73 puanları gördü. Tabii ki coin pazarı ilk etapta oluştuğunda %99'u Bitcoin dominans olarak bulunmaktaydı. Lakin 99'lardan ciddi aşağıya çekilmeler yaptı. Bunların ana sebepleri de altcoin'lerin gittikçe çoğalması, altcoin'lerde oluşan rallilere insanların talep göstermesi. Lakin şu anda Bitcoin dominansı 70 puanda. Yani total markette bulunan paranın %70'i Bitcoin tarafında arkadaşlar. Kendi şahsi fikrini söylemem gerekirse 70-73 Bitcoin için ciddi doyum noktaları arkadaşlar. Yani buraların çok üstünü ben kendim şahsım adına beklemiyorum. Onu söyleyebilirim sizlere. Buyurun şimdi bir de Bitcoin tarafında total marketin büyüklüğüne bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar burada da yaklaşık 3 yıllık bir grafik var şu anda önümüzde. Şurada 2018'den ve günümüze kadar 2018 yılında total market maksimum 720-750 milyar dolar aralığına geliyor. Fakat şu anda 1 trilyon dolarda 1 trilyon dolar aralığında gidip geliyor. Bu da yeni bir zirve aslında. Coin total markette yeni bir zirve olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu market nereye kadar gidecek? Nerelere, hangi hedefleri hedefliyor burada? Onlara bakmamız gerekirse burada arkadaşlar ikiz dip formasyonu görmekteyiz. İkiz dip formasyonu sonrasında aradaki derinlik kadar yukarıya çıkış yapar. Burada da şu anda o çıkışın içindeyiz aslında biz total market tarafında. Ben onu sizlere kabataslak çizip göstermek istersem şöyle kabataslak çizmem gerekirse birinci dip, şöyle de ikinci dip arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve de bu hedef nereye gidecek? Yani biz total coin marketi nerede göreceğiz? Günün sonunda nerede olacak? Bu rally sonucunda nerelere kadar ulaşacak ona bakalım arkadaşlar. Şöyle bir grafik çizgi çizdim. Buradan hemen bir de price range alacağım arkadaşlar. Derinliğine göre bakalım ne kadarlık bir hedef var burada bizler için. Şunu da şöyle şunun üstüne konumlandırdığım zaman birinci bu olsun. Aralık bazında söyleyelim. İkinci de şöyle şuraya alalım. Evet. İkinci de şöyle şunu şuraya doğru çekelim. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman Bitcoin total marketi ikiz dip formasyonundan sonra 1.35 trilyon doları göreceği öngörülmekte. Yani 1 trilyon 350 milyar dolarlık bir toplam büyüklüğe ulaşacağını öngörmekteyiz. Yani arkadaşlar bu da şu anda Bitcoin total marketi 1.1 trilyon dolar kabul edersek bunun üzerine 250 milyar dolar daha para geleceği öngörülmekte. Yani bize formasyon grafik bunu söylüyor. Peki bu 250 milyar dolar para Bitcoin'e mi giriş yapacak? Ya da altcoin'ler üstünden rally mi artarak devam edecek? Yani altcoin'lere mi girecek? Bunu göreceğiz. Burada bu grafiği kapatmadan önce şuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. 1.35 trilyon dolar ile 1.15 trilyon dolar. Yani minimum 1.15 maksimum 1.35 trilyon doları göreceğini öngörmekteyim. Açıkçası 1.3 trilyon doları görür diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar altcoin tarafına bakalım sizlerle birlikte. Arkadaşlar altcoin tarafındaki total durum da şu şekilde hesaplanıyor.
totalde bulunan Bitcoin miktarı çıkartılıyor. Geri kalan altcoin miktarı geliyor. Onu söyleyebilirim. Yaklaşık 3 sene önce arkadaşlar altcoin'lerin totali 450 milyar dolara ulaşmış. Bu 2-3 sene önce yaşadığımız 2017 sonları 2018 başında yaşadığımız ciddi altcoin rallisinde altcoin toplam pazarı 450 milyar dolarları görüyor. Fakat şu anda 315 yani 300-320 milyar dolar aralığında gidiyor. Baktığımız zaman burada şunu söyleyebilirim ben kendi adıma. Altcoin tarafında rally başlangıcında olduğunu söyleyebilirim. Total markette bir artış olacağını gördük birlikte. Yaklaşık 250 milyar dolarlık bir artış olacaktı. Bir de altcoin tarafına bakalım. Tıpkı total markette olduğu gibi altcoin tarafında da yine ikiz dip bulunuyor arkadaşlar. Şöyle çizelim ikiz dipi hemen. Sizin görmeniz açısından. Evet. Şimdi daha teknik bazda çizelim ikiz dip tarafını arkadaşlar. Şöyle şuradan çizdik mi? Evet. Bir de price range'ini çıkartmamız için price range'ini çizelim arkadaşlar. Yine iki tane çizeceğim. 2 aralık olsun diye. Birincisi bu arkadaşlar. Şöyle koyalım. Evet. İkinciyi de çiziyorum. İkincisi de bu. Evet. Evet arkadaşlar. Şu anda altcoin tarafının minimum 502-500 milyar dolara ve maksimum 580 milyar dolara ulaşacağını görebiliyoruz. Şu anda 300 milyar dolarda olan bu altcoin pazarı, 300-320 milyar dolarda olan altcoin pazarı formasyon gereği arkadaşlar 500 milyar dolar ile 580 milyar dolar aralığında hareket edeceğini, yani buraya kadar çıkışlar yapabileceğini formasyon bizlere söylüyor. Peki bir önceki total markete baktığımızda 250 milyar dolarlık bir artış görmüştük. Altcoin tarafına baktığımızda ise yaklaşık 250-300 milyar dolar aralığında bir artış var. Yani arkadaşlar buradaki total taraftaki gelecek olan artış aslında altcoin'lere girecek olan para olduğunu düşünmekteyim. Şu sebepten total coin'ler şu anda 1.1 milyar dolarda ve formasyon bize 1.35'leri gösterdi. Bu da ne demek? 250 milyar dolar totale bir para girişi olacak. Fakat bu para girişi altcoin tarafındaki formasyon bize diyor ki 250 milyarla 300 milyar dolar aralığında altcoin'lerde yukarı yönlü bir hareket olacak. Baktığımız zaman totale girecek olan para aslında altcoin'e girecek olan para olduğunu söyleyebiliriz. Ve hatta Bitcoin tarafından da belli bir miktar para çıkışı olup altcoin'lerden kar almak isteyen, altcoin rallisinde parasını değerlendirmek isteyen Bitcoin yatırımcıların olacağını öngörmekteyim. Yani arkadaşlar Bitcoin total coin pazarını ve altcoin totalini toplamam gerekirse total coin pazarında 250 milyar dolarlık önünde yukarı yönlü bir yol var. Bunu görebildik. Formasyon bize bunları gösterdi. Altcoin tarafında ise 280 milyar dolarlık bir yol var. Burada baktığımız zaman yani total markete girecek olan para aslında altcoin tarafına girerek totali yukarı çekeceğini öngörüyoruz. Yani formasyondan gelen bilgi bizi buna yönlendiriyor. Böyle olduğu zaman da altcoin rallisinin daha yeni başlangıç aşamasında olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bir başka videoda da benim kendi favori altcoin'lerimle 3 adet altcoin'i sizlere söyleyeceğim. Sebepleriyle birlikte takipte kalın arkadaşlar. Böyle olduğunu gördükten sonra açıkçası Bitcoin'in şu anda 41 bin dolar yani 38 bin 41 bin aralığında hareket eden Bitcoin'in hem piyasada dolaşan hem forum sitelerinde hem Çin tarafındaki forum sitelerinde hem Amerika tarafındaki forum sitelerinde dolaşan 50 bin dolar haberi çok mantıklı gelmiyor. Yani 50 bin doları görebilir mi? Evet arkadaşlar görebilir. Lakin orada kalıcı olabilir mi? Soru işareti olan nokta o. Sebebi de şu. Total markete girecek olan 250 milyar dolarlık para aslında altcoin totaline girecek olan para arkadaşlar. Formasyon bize bunu söylüyor. Böyle bir durumda da Bitcoin'de bulunan parayı Bitcoin yatırımcıları altcoin tarafındaki rally'den yararlanmak için o bölgeye çekebilir. Bilginiz olsun. 50 bin dolar meselesine gelirsek.
$50.000 psikolojik bir sınır mı? Evet arkadaşlar, şu anda $50.000 ve ardından $70.000 ve $100.000 rakamları çokça konuşuluyor. Yani bu noktada konuşulması çok önemli mi? Yani konuşulabilir. Forum sitelerinde olsun, bu işleri takip eden balinalarla alakalı, büyük yatırımcılarla alakalı bilgilerin paylaşıldığı yerlerde olsun. Bitcoin tarafında $50.000 bir hedef var. Evet. Günlük tarafa baktığımız zaman da herhangi bir negatif durum görünmüyor Bitcoin tarafında. Lakin dediğim gibi Bitcoin tarafında ekstrem bir yükseliş, yani 40.000, 50.000, 60.000, 70.000 hızlı bir şekilde gelecek böyle bir yükseliş şahsım adına beklemiyorum. Beklemememin sebebini şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 2-3 dakika önce söylediğim total market analizinde artacak total market miktarının aslında altcoin'lere girecek olan paradan dolayı artacağını ve altcoin rallisinin başlangıç aşamasında olduğunu sizlere açıkladım. Yani bana bunları formasyon gösterdi. Ben formasyonda gösterini sadece sizlere seslendirdim açıkçası. Bunu söyleyebilirim. Peki arkadaşlar, bu Bitcoin tarafına baktığımız zaman Bitcoin'de malum biliyorsunuz Bitcoin'in madencileri var. Yani en büyük yatırımcıları. Bunların kazım işini yapan, yıllardır bunlarla uğraşan ve elinde devamlı Bitcoin tutan madenciler var. Peki bu madencilerin şu anki süreçte tavrı nedir? Yani tavırdan kasıt şu. Madenciler şu an satış pozisyonundalar mı? Alış pozisyonundalar mı? Buna bakacağız. Özellikle Bitcoin tarafında arkadaşlar cevaplayacağımız sorulardan birisi de tam olarak şurada, şu hareket. $33.000'dan $28.000 kadar, yani $5.000 bir hareket bir günde. Bu $5.000 hareketin sebebi nedir? Madencilerin pozisyonuna bakarken aynı zamanda biz de bu sorunun cevabını da vermiş olacağız. Buyurun gelin ona da bakalım sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar, burada MPI diye kısaltılan madenciler endeksi var. Madencilerin pozisyonunu gösteren. Burada şunu söyleyebilirim. Şurada sizlerin de anlayabileceği üzere bu endeks 2'nin üzerinde ise birçok madenci satış pozisyonundadır demek istiyor. Şimdi arkadaşlar $5.000 hareketin öncelikle cevabını vereyim. $5.000 hareketten bir gün önce madenci satış endeksi sizlerin de kırmızı olarak göreceği üzere 4.46, 4.5'lara geliyor. Yani 2 ve üzeri satışken onun yaklaşık 2 katına geliyor. Böyle olunca madenciler açıkçası burada kar alıyor arkadaşlar. Yani ellerindekini satıyor. Madenciler satış tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Ki zaten o yüzden öyle bir hareket geldi. $5.000 bir hareket geldi. Burada baktığımız zaman ise gün 2'nin altına düşmüyor arkadaşlar. Baktığımız vakit şu son zamanlarda hep 4 ve 4'ün üzerinde. Burada şunu söyleyebilirim ben. Bitcoin tarafında bu işi ana üstlenen madenciler, ellerinde en fazla Bitcoin'i bulunduran taraf şu anda satış tarafında arkadaşlar. Peki bu Bitcoin'i kim alıyor? Bitcoin'i arkadaşlar piyasada söylendiği üzere 50.000 olacak, 60.000 olacak, yok sene sonu 70.000 olacak diye bu haberlere güvenip haberle hareket eden, sürü psikolojisine uyan insanlar alıyor, kurumsal firmalar alıyor. Yani tabii ki burada madencilerin göstergesi bizim tarafta neden önemli? Arkadaşlar madenciler satıyorsa, burada bir kar realizasyonu yapıyorsa kendi tarafında, yani karını alıp cebe koyma tarafına düşüyorsa madencilerin vardır bir bildiği demek istiyorum. Analiz tarafına geri dönersek arkadaşlar Bitcoin tarafında şu anda herhangi bir negatif durum görünmüyor. Şurada yani geçenki kıramadığı noktayı şu an $41.100 tarafında kırdı. Onu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi $50.000 görebilir mi? Görebilir. Şu anda piyasada insanların alım tarafındaki gücü madencilerden daha güçlü arkadaşlar. Yani madenciler satıyor, insanlar veya kurumsal taraf bunu alıyor. Lakin dediğim gibi bu marketin o çıkacağı rakam belli formasyon tarafında. Altcoin'lerin çıkacağı rakam belli. Aslında market totalin çıkacağı rakamı altcoin'lerdeki oluşacak rally getirecek arkadaşlar. Ve bu rally sonucunda da benim beklediğim Bitcoin tarafındaki yatırımcılar Bitcoin'den altcoin'leri geçerek oradaki var olan paralarını altcoin rally'lerinde değerlendirmek istiyorlar. Bunu söyleyebilirim sizlere. Durumu toplamak gerekirse arkadaşlar toplam markete baktık.
altcoin markete baktık ve önümüzdeki süreçte nasıl bir büyüklüğe ulaşacağını öngördük. Formasyonun bizlere söylediğini burada ben sizlere yansıttım. Ve bunun sonucunda Bitcoin tarafında ulaşılabilecek hedeflerden bahsettik. 50.000 hayal değil, doğru. Lakin total market ve altcoin'lerin total tarafında bu paranın, yeni giriş yapılacak olan bu paranın aslında altcoin tarafından geleceğini, altcoin rallisi olacağını bizlere söylüyor. Altcoin rallisinin başlangıcında olduğumuzu söyleyebilirim. Bitcoin dominansından bahsettik. Şu anda 70 puanda. Toplam pazarın %70'i Bitcoin tarafında, yani paranın %70'i şu an Bitcoin'de. Altcoin rallisi başlangıcıyla bunun %65'lere doğru çekileceğini, belki 60-62'lere doğru çekileceğini öngörmekteyim. Durum bu arkadaşlar. Eğer video sizlere bilgilendirici olduysa kanalıma abone olmanızı ve de videoyu beğenmenizi talep ediyorum. Dediğim gibi en kısa zamanda altcoin rallisi şu an başlangıcında. Altcoin tarafıyla alakalı da favori altcoin'ler nedir? Hangileri değerlendirilebilir? Yani rally başladığı zaman bütün hepsi bunların artacak. Peki en fazla, en yüksek fırsatı hangileri bulunduruyor? O tarafla ilgili bir video paylaşacağım. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.